Önceki dersimizde 8 tane ÖSYM tarzı işlem alıştırmalarını çok kullanacağımız notları aldık. Şimdi de yeni temeller atıyoruz. sürüyü hesaplamalara başlıyoruz. Her sürüde 7 hayvanımız var. Toplam 70 hayvanımız olduğuna göre kaç sürümüz vardır? Bu soruyu şu şekilde düşünebilir miyiz? 7 kaç defa tekrarlanarak toplanırsa 70'i verir. Bu şu demektir. 70'ten kaç kez 7 çıkarırsak yok olur. 70'ten 7 çıkardık, daha sıfıra ulaşamadık. Çok yolumuz var. Bir daha çıkardık. Bir daha. Matematik dili ve yolu için uzun yani. O zaman Bir işlem daha gelsin. bunun kısa yolu bölme işlemidir. Buradaki 70 sayısı bölünen sayımızdır. Bölünen sayıyı 7'yi bölmeye çalıştığımız için bölen 7'dir. Bölme işaretini bu şekilde yapabiliriz veya bu şekilde kaç sürü demişti bize. Sürü sayısı da bizim ayırdığımız bölüm. Yani sonuç dediğimiz kısım aslında bölüm terimiymiş. Sonucunu bulacağız tabii ki ama ondan önce buradaki kavramları daha önce öğrendiğimiz kavramlarla ilişkisi nasılmış bir bakalım. Toplanıyormuş ve 70'i elde ediyormuş. Toplandıktan sonraki sonuç nedir? Aslında toplamdır. Buradaki bölünen sayı dediğimiz toplama işlemi biçiminde yazıldığında ise toplamdır. 7'şer ritmik saymayla 70'i elde ediyormuş. Yani çarpmayla 70'i elde ediyormuşuz. O zaman sonuç çarpma işleminde çarpımdır. Bu işlemlerde toplam çarpım yani sonuç olurken bölme işleminde ise bölünen oluyor. Yani sayının tamamı oluyor. 7 defa tekrarlanarak topla. 7'leri hep tekrarda topluyorsak eğer 7'ler ne oluyordur? Tabii ki toplanan oluyordur. Toplama işleminde 7'ler toplanan. 7'şer ritmik sayma diyor. 7 saydığımızda çarpma işlemi yapıyoruz. 7 sayısı çarpma işleminde çarpan olur. Çarpma işleminde bölüm kısmı 7'lerden kaç defa olduğunu söylediği için diğer çarpan olur. İşlemlerdeki terimlerin birbirleriyle ilişkisini anladıysak haydi bölme işlemine geçelim. 7'şer 10 kez saydığımızda 70'e ulaşırız. Yani sayarak bölme işlemini yapabiliriz. Bölüm böylelikle 10 gelir. Fark ettiysek bölme işleminde tersten gitme var. Yani terslik yapıyor gibi gözüküyor. Toplamada, çarpmada, çıkarmada hep birler basamağından başlayıp ilerlerdik. Ama bölme yine burada terslik yapar. En büyük basamaktan işlemine başlar. Önce yan yana bölme yöntemini verelim. En büyük basamakta ne var? 7 rakamı var. 7'yi 7'ye böleriz. 7'nin içinde 7 bir kere vardır. Bir kez sayarız. O zaman en büyük basamakta bir rakamı vardır. Sırada diğer basamak var. 0'ı 7'ye bölersek kaç gelecektir? 0 yok demekti. Yok olan bir şeyi 7 eş parçaya bölebilir miyiz? Hayır. Yine yok olur. Yani 0 gelir. Demek ki bu basamakta 0 rakamı olacak. Evet, sürü sayısını bulduk ama yöntemlerini veriyoruz. Klasik bölme yöntemiyle sürü sayımızı bulalım. Bölüneni yazdık, böleni yazdık. Araya şöyle bir çizgi çekeceğiz. Bu bölmedir. Çarpma işleminde saksılar ve o saksılarda çiçek açmalar vardı. Hatırladıysak haydi o saksıları ve çiçekleri ters bir şekilde burada da kullanalım. Bölme işlemi terslik yapıyor. Saksımızı çiziyoruz. Saksı öncelikle büyük basamağa doğru çiçek açacak. Büyük basamaktakini soruyoruz. 7 kere kaç? 7'dir. Tabii ki kendisini verdiği için 7 kere 1 7'dir. Bir kere olduğu için buradaki çiçekte bir rakama yazılıdır. Ya da şu şekilde yapabiliriz. 7 bölü 7'den 1 gelir. O zaman buradaki basamakta bir rakamı vardır. Evet, az evvel geriye doğru çıkararak bulmaya çalışıyorduk. Artık çıkarmanın bu kısmına geldik. 7 kere 1'den 7 gelir ve çıkarırız. Asıl bölme işlemi geriye doğru saymak, çıkarmak olduğu içindir. 7'den 7 çıkarsa 0 kalır. Hala bölünen sayıyı bitirmedik. O zaman kullanmadığımız basamaktaki rakamı aşağı doğru indiririz. Veya şu şekilde yapabiliriz. Çarpmanın tersi olarak düşünüyoruz. 0 bölü 7 kaç eder? Tabii ki 0 bölü 7 0 eder. O zaman bu tarafa açılan çiçek 0 rakamı olacaktır. Ne yapıyorduk? Saksıdan çiçeğe doğru gidiyorduk. 7 kere 0'dan 0 gelir ve çıkarma işlemine geçeriz. Bölünen sayısındaki bütün basamaklardaki rakamları bitirdik. Çıkarma işlemlerimizi bitirdik. O zaman elde ettiğimiz bölüm 10'dur. Yani 10 tane sürü vardır. Bölme deyince aklına karpuz gelmeyen var mı bilmiyorum. Bu insanlar paydaş. Neyin paydaşı? İşte bu karpuzun. Karpuzu bölüşmeye karar veriyorlar. Bu karpuzu tam tamına 12 dilime böldüler. 12 dilimden kişi başına 4 dilim düşmektedir. Kalan da kabuk oluyor. Kabuğu yiyen için yok oluyor yani 0 oluyor. Yemeyen için kalıyor. Sağlamasına baktığımızda çarpı 4 12'yi veriyor. 0 yok demekti. 3 çarpı 4'e artı 0 eklersem onun yokluğu çok da fark ettirmiyor işlemin sonucunu, o yüzden 12 eder. Peki bu sağlamadan yola çıkarak biz bölme işleminin terimlerini bir formüle dökebilir miyiz? Evet, dökeriz. İşte formül, yani not bilgimiz budur. Araya bir yöntem daha gelsin. Bölünen 70, bölen -7 kesir çizgisiyle gösterimi. Bölünen dediğimiz yani bölüşülmesi gereken paydır. Bölen -7 dediğinde ise paydaş, ortaklar gibi düşünürsek paydadır. Kesir çizgisi ise bölme işleminin işaretidir. 70 bölü -7
Aynı zamanda rasyonel sayıdır. Devam ettirirsek sonuç ne olacaktır? Biz az evvel de gördük. Bölünen aslında çarpma işleminin sonucuydu. Yani çarpım payda dediğimiz bölende çarpandı. Demek ki eksi 7 sayısıyla bir tane sayıyı çarptığımızda çarpım 70 olurmuş. Kodlamamızdan hatırlayalım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. O zaman buradaki sayı kesinlikle negatif olacak. Birler basamağında 0 gördüğümüzde kısa yolumuzu hatırlayalım. Çarpmada 0 yutan elemandı. O zaman buradaki birler basamağında 0 varmış ki o onu yutmuş ve 0'ı vermiş bize. Onlar basamağına bakalım şimdi. 7 ile bir sayıyı çarpmışız ve 7'yi vermiş. Kendisini vermiş. O zaman buradaki etkisiz elemandır. Etkisiz eleman çarpmada 1'di. Bölme işlemi diğer işlemlerle çok yakın ilişkidedir. Özellikle çarpma işlemiyle çok bağlantılıdır. Şimdiden anlaşılacağı üzere çarpım tablosunun çarpımları bilmeden bölme işleminde rahat edemeyiz. İkinci bir not bilgi de vardır. O da kalan yani kabuklar her zaman bölenden paydaşlardan küçük olmalıdır. Neden? 5'in içinde 8 var mıdır? Yoktur. O yüzden 0 kere deriz. 55'in içinde 8 arıyoruz. Ben 5'leri ezberledim biliyorum. 5 kere 8 veya 8 kere 5 40 ediyor. O yüzden olsa 5 olur. Hem de 55'ten küçük der. 8 kere 5'ten 40 geldi. Çıkarma işlemine geçtim. 15. 15'in içinde de 8 var. Hem de bir kere. 51 kere 8 nasıl 55 etsin ama bir şeyler yanlış gibi. Bu noktada aldığımız not çok önemli oluyor. Kalan bölenden küçük olmalıydı. Bu arada küçüktür işareti şu şekildeydi. 15 8'den küçük değil. Kalan 15 8'den küçük olmadığı için burada bir yerde hata yaptığımız bellidir. 8 kere 5 değilse 8 kere 6 olabilir mi? 8 kere 6 48 gelir. 8 kere 7 56 gelir. 56 yalnız 55'ten büyüktür. O zaman elendin. Seni seçtik. 8 kere 6 48 ettiğinden buraya 48 yazıp çıkarırız. 7'nin içinde 8 olabilir mi? Hayır, olamaz. Olamadığı için aynen öyle bırakırız. 7 bizim bu bölme işlemindeki kalanımız olur. Bu bölme işleminden gelen sonuç 6'dır. 7 küçüktür 8'den. 5 tane bölme işlemi kavramı alıştırmasına birlikte bakalım. Hangi sayıyı 3 ile çarpınca sonucu 141 olur? Bunun içinde olsun o sayı. Çarpı 3, sonuç 141'miş. İşlemin sonucunu bulmak için ne yaparız? Bölme işlemi yaparız. Burası bölünen olur. Buradaki çarpan ise bölen olur. Haydi bu bölme işlemini yapalım. 1'in içinde 3 0 kere vardır. Buradaki 4'ü kullanmadık. Hadi sen in aşağı. 14'ün içinde 3 kaç kere vardır? 4 kere vardır. 3 kere 4 12 eder. Kullanmadığımız bir rakamı kaldı. Onu da indirelim. 3 kere kaç? 21 eder. 3 kere 7 21 eder. Çıkaralım. Daha önce de söylemiştik. En büyük basamaktaki sıfırın hiçbir anlamı yok. En büyük basamak yok diyor bize. Böyle bir bölmeden elde ettiğimiz sayı 47'dir. Sayı 47 olur. Yere dikkat çekmek istiyoruz. Bölünenin en büyük basamağındaki rakama baktığımızda 1'i görüyoruz. Bölen sayısından küçüktür. Her küçük olduğunda en büyük basamağa 0 gelecektir. En büyük basamak yok demek olduğu için aslında birden gelen basamak olmayacağı için geri kalan sayıdaki basamaklar gelir. Yani bölüm 2 basamaklı bir sayı olur. Bir yanındaki soruya bakalım. 45 derece kaç defa tekrarlanırsa 180 derece olur. 45, 45, bundan kaç tane 45, 180. Kaç defa olduğunu yine bu kutunun içine koyalım. Bunun kısa gösterimi çarpma işlemiydi. Kutudaki sayı defa çarpı 45 eşittir 180'dir. O zaman çözüm yöntemimiz 180'i 45'e bölmek olacaktır. Bölümü bulmadan önce yandaki gibi bölümün kaç basamaklı sayı olduğunu bulalım. En büyük basamaktan başlıyoruz. 1 bölenden küçüktür. En büyük basamakta 0 olacak. Yani en büyük basamak yok. Artık ikinci en büyük basamağı da dahil edelim. 18 45'ten küçüktür. O zaman bir ikinci basamakta olmayacaktır. Böyle bir bölmeden ancak ve ancak bir basamaklı bölüm gelir. Bir basamaklı tam sayı gelir. Gerçekten öyle mi? Bölerek bakalım. Birin içinde 45 0 kere olduğu için çıkarırız. 1 kalır. O yüzden 8 rakamını indirdik. 18'in içinde 45 yine 0 kere var demiştik. 0. Kullanmadığımız 0 rakamı artık indirebiliriz. 180'in içinde 45 kaç defa vardır? 2 tane 45 olsa 90 gelir. 3 tane 45'ten 135 gelir. Hala 180'e yaklaşmadık. Buna bir 45 daha eklesek 4 defa 4 kere 45 olur. Haydi ekleyelim o zaman. 5 5 daha 10 elde var. 1 7 8 180. Demek ki tam 180'i veren 4'müş. 4 kere varmış. 45 kere 4 180 çıkarırız. 45 derece 4 defa tekrarlanırsa 180 derece eder. Sorunun cevabı 4 olur.
Bize soruyu rasyonel sayı biçiminde vermiş. Bakalım sonuç ne olacak? En büyük basamaktan başladık. Birin içinde 9 var mıdır? Yoktur. 0 keredir. 8 rakamını indirelim. 18'in içinde 9 2 kere var. 9 kere 2 18 eder. Daha bitmedi çünkü bölünenin bu basamağındaki 6 rakamını kullanmadık. Hadi onu indirelim. 6'nın içinde 9 kaç kere vardır? 9 kere 0 yoktur yani. 0 kere vardır. 9 kere 0 sıfırdır. Kullanmadığımız 3 rakamını artık indirebiliriz. 63'ün içinde 9 kaç defa vardır? 9'ları düşündüğümüzde 7 defa vardır. Çünkü 9 kere 7 63 eder. 207 tam sayısıymış. Bir sonraki soruya geçelim. Kaç kere 30 gün 365 gün eder? Kaç kere dediğini buraya koyalım. Çarpı 30. Buradaki sayıyı bulabilmek için bölme işlemini yapalım. En büyük basamağa baktığımızda 3'ün içinde 30 0 defa vardır. O zaman bölüm buradan 0 geldiği için 1, 2. 2 basamaklıdır. Buraya 2 basamaklı bir sayı gelecekmiş. Haydi onu bulalım. 3'ün içinde 30 olmadığı için yanındaki basamağı da kattık. Bu sefer 36'nın içinde arıyoruz. 36'nın içinde 30 bir kere vardır. 30 kere 1 30 eder. Çıkaralım. Zaten bu çıkarma işleminden geldiği için 6'nın içinde 30 yoktur. O yüzden 5 rakamını artık indirelim. 65'in içinde 30 kaç kere vardır? 30'dan 2 tane olsa 60 gelir. 30'dan 3 tane olsa 90 gelir. Fazla olur. O zaman bunu eledik. 30'dan 2 tane olacakmış. 2 gelecek bölüme. 30 kere 2 60'tır. Çıkarma işleminden kalan olduğu için bölenden zaten küçük olmak zorunda demiştik. Notlarımızı hep üstüne basa basa vurguluyoruz. Tamam, küçükse eğer burada bölme işlemi bitmiş demektir. Çünkü buradaki sayılar da bitti. Bu bir kalanlı bölmedir. O zaman sonuç ne olacaktır? 12 kez 30 gün 365 gün eder. Ama 5 günü kalır. İşte cevap budur. Son alıştırma sorumuzu okuyalım. Bölünen sayı 360.360, bölen sayı 36 ise bölüm kaç olur? Yani bize buradaki sonucu soruyor. En büyük basamak bu olduğu için buna soruyoruz. 3'ün içinde 36 kaç kere vardır? 0 kere vardır. 36 kere 0, 0 eder. 6 rakamını indirelim. 36'nın içinde 36 bir kere vardır. Evet, artık buradaki 0'ı indirebiliriz. 0'ın içinde 36 0 kere vardır. 36 kere 0'dan 0 gelir. Çıkarma işlemiyle basamaktaki rakam da bitti. Sıradaki rakamı indirelim. 3'ün içinde 36 yoktur. 0 kere vardır. 36 kere 0'dan 0 gelir. Tamam, bu basamaktaki çıkarma işlemini de bitirdik. Sıradaki rakamı indirelim. 36'nın içinde 36 bir kere vardır. 36 kere 1'den 36 gelir. Tamam, buradaki de çıkarma işlemiyle bitti. Ama 0 rakamı kaldı. Onu indiriyoruz. 0'ın içinde 36 0 kere vardır. 36 kere 0 0 eder. Bu basamaktaki rakamı da çıkarma işlemiyle bitirdik. Bize sorduğu bölüm sayısı en büyük basamak yokmuş. O zaman 10.010'dur. Buradaki gibi önceden basamak sayısını bulmaya çalışsaydık ne olacaktı? En büyük basamaktaki sayı 3. 3'ün içinde 36 0 kere var. 3'te 36 0 defa olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 bölü 5 basamaklı olur. Bölme işlemini yapmadan da 5 basamaklı olacağını bulabiliyoruz. Ya buradaki bölme işlemi şuradaki gibi olsaydı bölüm kaç basamaklı olacaktı? Bölümün kaç basamak geleceğini yorumlarda bekliyoruz. Buradaki bölme işleminden gelen bölüm kaç basamaklıdır? Haydi bunu da cevaplayın, yorumlarda görelim. 0 tam sayısı bilinmeyen defa tekrarlandığında toplam 0 olur. 0 bir kere tekrarlansa 0 oluyor. 0 iki kere tekrarlansa toplam 0 oluyor. 0 3 kere toplandığında da 0 oluyor. Ben böyle devam ettirebilirim. Yani buraya bir defa da diyebilirim. Buradan yola çıkarak 2 defa da diyebilirim. Hatta buradan yola çıkarak 3 defa bile diyebilirim. Hatta eksi bir defa da diyebilir miyim? 0 kere eksi 1 yine 0'dır. 0 çarpmada yutan elemandı çünkü. Bu kutu böylece kaldı. Aynı kutuyu aşağıya da yapmış. Demiş ki bilinmeyen defa sıfırşar ritmik sayma ile 0 elde ederiz. Böyle bir şey var mı sıfırşar? No. 0 zaten yok demek. Yani ritmik sayma işlemi yok diyor. Olmayan bir saymadan nasıl 0 elde ederiz? Bu kutular gerçekten de belirsizdir. Biz bu cümlelerin
bölme işleminde ne anlama geldiğini de biliyoruz. Sıfırın sıfıra bölümü aslında bu kutuymuş, yani belirsizmiş. O zaman sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir. Bunu matematik dilinde şöyle de ifade edebiliriz. 0 bölü 0 belirsiz. Karşımıza şu şekilde de çıkabilir. 0 bölü 0 eşittir nedir derse belirsizdir. 300 tam sayısını ele alalım. 300'ün 300'e bölümünden bölüm, yani sonuç 1 gelir. 0 harici hangi tam sayıyı kendisine bölersek bölelim sonuç 1 veriyor. Bunlar bizim bölme işlemindeki önemli notlarımızdan biridir. Buradaki varsayımlara bir bakalım. 0 tam sayısı bilinmeyen defa tekrarlandığında toplam 300 olur diyor. 0 yok demekti. Yok ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın 300'e varamaz ki. Hadi vardığını varsaysak 0'ın yok tanımına aykırı oluyor. 0 yoktan nasıl var etsin? Aşağıdaki cümleyi okuyalım. Bilinmeyen defa sıfırşar ritmik sayma ile 300'ü elde ederiz. Sıfırşar mı? 0 yok demek. O zaman ritmik sayma yokmuş. O zaman buradaki kutular, bilinmeyenler tanıma aykırı bir sonuca vardığı için tanımsızdır diyebiliriz. Biz bu cümlelerin bölme işleminde ne demek olduğunu biliyoruz. 300 sıfıra bölündüğünde bölüm diye bir şey olmuyor. Bir tanımsızlık oluşuyor. Bu yüzden 300'ün sıfıra bölümü tanımsızdır. Bunu matematik dilinde şu şekilde de görebiliriz. 300 bölü 0 tanımsız. Veya matematik dilinde bu şekilde de görürüz. 300 bölü 0. İşte bu tanımsız. Bu da önemli ikinci notumuz oldu. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Olmayan sıfır dışındaki tam sayılara bölünür mü? Nasıl yani? 0 mesela 300'e bölünür mü? Şöyle düşünsek, 0 defa 300'er ritmik saysak, olmayanı 300'er ritmik saymayla yine olmayan gelir. Yok ki. Demek ki böyle bir bölme işlemi oluyor ve sonuç 0 geliyormuş. Bizim üçüncü notumuz da bu olsun. Yeni bir cümleyle karşı karşıyayız. Bu da son cümlemiz. Her tam sayının 1'e bölümü kendisidir. Mesela 300 tam sayısını ele alalım. 1 ile bölününce 300'ün içinde 1 300 kere vardır. Evet, yine kendisini veriyor. O zaman bunu da not biçiminde yazalım. Bu cümleye aksi bir örnek olmadığı için doğru kabul ediyoruz ve sorularda uyguluyoruz. Çarpma işleminde tam sayıların işaret tablosu olur da bölme işleminde, yani çarpmanın tersi gibi olan işlemde olmaz mı? Haydi o zaman şu soruyla bir bakalım. Eksi 6'nın içinde kaç defa tekrarlanan eksi 3 vardır? Bu aslında çarpma, hani tekrarlanan ritmik sayma olduğu için çarpma gibi düşünüyoruz. Oradan da bölmeye varacağız. 3 birim gidecekmişiz ama eksi yönde, yani sol tarafa doğru. Tamam, 3 birim gittim, burada kalıyoruz. Bu noktadan itibaren yine 3 birim gideceğiz. Ne tarafa? Sola doğru gideceğiz. Hadi buradan başladık. Sola doğru 3 birim gittik. Üçer üçer sola gitmişiz ve eksi 6'ya varmışız. Eksi 6'nın içinde kaç defa eksi 3 oldu? Bakıyoruz işte 2 defa. Eksi 6'da kaldık ve 2 defa olduğunu bulduk. Haydi bunu matematik dilinde yazalım. Özellikle bölme işlemi biçiminde yazalım. Eksi 6 tam sayısı bölü eksi 3 tam sayısı. 2 defa dediğimiz için 2'nin önünde gizli artı vardır. Artı 2'dir sonuç. Yani 2 diyebiliriz. Buradaki bölmeden yola çıkarak işaretlerin bölmesine geçelim. Eksi ile eksinin bölümünden artı gelmiş. Yani kodlamasına geçiyoruz. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Çarpmamız da aynıdır. Bu bizim çarpma işlemimizde aynı kodlamadır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Tamam, kolaymış. Geçelim. Sayı doğrusunda son defa bakacağımız soru neymiş? 6'nın içinde kaç defa tekrarlanan eksi 3 vardır? 6'dan geriye doğru sayarak yapalım. 6'dan geriye 3 birim gidelim. Bakalım bu işteki terslik neymiş bulalım. 3'ten geriye gittik. 6'dan yola çıkarak 0'a geldik. Biz 0 elde etmeye çalışmıyorduk ki 6'yı elde etmeye çalışıyorduk. Buradaki yönü ters çevirecek işaret nedir? Eksidir. Burada eksi 2 defa eksi 3 tekrarlanmıştır. Böylelikle oku bu yöne çeviriyoruz. Kimin sayesinde? Buraya koyduğumuz eksinin sayesinde. İyi ki bu eksi var. Yoksa 6'ya nasıl varacaktık? Eksi 2'dir. Şimdi ise işaret bölümüne bakıyoruz. 6'nın önünde gizli artı var. Artıyla eksinin bölümünden eksi gelmiştir. Yani dostumun düşmanı düşmanımdır. Çarpmayla aynı mantık. Kodlamamıza gittiğimizde çarpım tablosundaki aynı kodlamayı bölme tablosunda kullanırız.
Dostumun düşmanı düşmanımdır çıkar. Düşmanımın dostu düşmanım çıkar. Bakın bölüyoruz, dostumun dostu dostum çıkar. Henüz tamamlamadığımız tablomuza döndük. Döndük dolaştık geldik sana. Zaten son bir kısım kalmıştı. Bölme işleminde dağılma özelliği var mıdır? Şimdi çarpmanın tersi olduğu için acaba olur mu diye bir düşünüyoruz ve örnekler üzerinde aksi örnek bulursak yok diyoruz. Böyle bir işlem var. Bunu nasıl yaparız? Birden fazla işaret ve işlem varsa öncelik sırası şarttır. Yoksa ortalık karışır. İkinci sırada soldan sağa doğru çarpma veya bölme yaparız. Şimdilik öncelik sıramızın üçüncüsünde soldan sağa doğru toplama veya çıkarma yaparız. Toplama daha özgürdü. Soldan sağa olmak zorunda değil. Zihinden işlem yapabileceğimiz şekilde yer değiştirerek de yapabiliyorduk. Haydi o zaman başlayalım. Öncelik sıramızda ilk önce parantezin içi var. 2 tane dosttan bir tane düşman çıkınca bir tane dost kalır. İlk önce işaretlerin bölmesini yaparız. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani sonuç eksi negatif sayı olur. Şimdi sırada bölme işlemi var. 16'yı 1'e bölersek 16 gelir. O zaman bu işlemin sonucu eksi 16'ymış. Buradaki bölme işlemini toplama işlemi üzerine dağıttığını düşünürsek. Hani çarpmada şöyle okları hazır edip çıkarıyorduk ya. Biz şöyle doğru olmayabilir diye yukarı doğru bir çıkaralım. O okla işimiz bittikten sonra işareti koymuş, diğer oka geçmiş, eksi 16 ile 2'yi bölmüş. Eğer bunun sonucuyla bunun sonucu aynı gelirse evet, bölme işleminde toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır deriz. Ama aynı sonuç gelmezse o zaman bir tane çürüttüğümüz için böyle bir özellik yoktur diyebiliriz. Öncelik sırasında parantezin içindeki işlemleri yapmak var. Soldan başlayalım. İşaretleri bölerek başlarız. Düşmanımın düşmanı dostumdur. 16'yı 1'e bölersek 16 gelecektir. Sıradaki işaret artı. Önce işaretleri böleriz. Eksi 2'nin önünde gizli artı vardır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani eksi işareti. Sayıları bölüyoruz. 16'yı 2'ye bölersek 2 kere 8'in 16 ettiğini biliriz. Yani sonuç 8 gelir. Burada işaret çarpımı vardır. Dostumun düşmanı düşmanımdır. 16 dostun içinden 8'i gidince 8 kalır. Bu sorunun cevabı 8 gelir. Ama dağılma oklarını yapmadan önce eksi 16 bulmuştuk. Bunlar birbirine eşit olmadığı için bölmenin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği yoktur. Bakalım bölmenin çıkarma üzerine dağılma özelliği var mı? Zorlayalım hadi. 15 düşman 3 düşman daha 18 düşman eder yani eksi 18. İşaretleri belirleriz böleriz. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Şimdi sırada sayıları bölmek var. 18'in içinde 3 kaç kere vardır? 6 kere vardır. O zaman sonuç 6'dır. Bakalım yan tarafta aynı sonuç gelecek mi? Sol parantezden başlayalım. İşaretleri belirleyelim. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani artı gelir. Şimdi sayıları bölelim. 15'in içinde 3 kaç kere vardır? 3 kere 5 15 ettiği için 5 kere vardır. Sonuç 5 gelir. Şimdi sırada artı işareti var. Parantezin içindeki işlemi yapalım. İşaretleri bölelim. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani artı. Şimdi sayıları bölelim. 3 bölü 3 bir sayıyı kendisine bölersek 1'i verir. İşaret çarpımı yapalım. Dostumun dostu dostumdur. O zaman buradan nasıl bir sonuç çıkar? Bölünen işlemler üzerine dağılamaz. Ama bölen dağıldığında aynı sonucu verdiği olur. Kısa yollarımızı vereceğiz. Böylelikle testlerde pratik yaparak zamandan tasarruf edebiliriz. Eksi 80.000 bölü 10. İlk önce işaret bölümünü yapalım. Eksi işaretinin artı işaretiyle bölümünden eksi gelir. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Bu notları kısa yollarımızda kullanma zamanı. Sıfıra bölme diye bir şey olamıyor. Ya belirsizlik çıkıyor ya tanımsızlık çıkıyor. Buradaki bölmede de yine sıfıra bölme gibi düşünürsek birler basamağında sıfır olduğu için belirsizlik veya tanımsızlık olacaktır. O yüzden bu birler basamağındaki sıfırla diğer bölünendeki birler basamağındaki sıfırlar gitsin diyoruz. Bölünenin ve bölenin birler basamağında sıfırlar varsa sıfırlar gider. İşte kısa yolumuz bu. Peki devamı nasıl olacak? Buradaki birler basamağındaki sıfırlar gittiği için geriye kalanı 8.000'i 1'e böleriz. Bunlar kalmıştı geriye. 8.000'i 1'e bölersek yine kendisini verir. 8.000 olur.
Bu işlemin sonucu eksi 8.000 gelir. Eksi 70.100 bölü 100. Bakıyoruz yine ilk basamaklarda sıfırlar görüyoruz. Birler basamağında gördüğümüz gibi birler ve onlar basamağında da görüyorsak bunlar gider diyoruz. Bölendeki sıfırların belirsiz duruma düşürmesini kaldıralım gibi düşünelim. Hani aklımızda kalsın diye diyoruz. Geriye kalanlar zaten işaret bölmesi ve geriye kalan sayıların bölmesidir. Düşmanımın dostu düşmanım yani eksi işareti. Sayılar 701 bölü 1. 701'dir. Demek ki bölünenin ve bölenin birler ve onlar basamağındaki sıfırlar gider. Eksi 123.000 bölü eksi 1000. Hadi bu sefer ilk önce işaretleri bölelim. Düşmanımın düşmanı dostumdur yani artı işareti. Şimdi kısa yoldan bölüyoruz. Birler, onlar ve yüzler basamağında sıfırlar var. Hem bölünenin var hem de bölenin. Bunlar gider. Geriye kalan sayı 123. Burada ise 1. 123'ü 1'e bölersek eğer 123 gelir. Bu işlemin sonucu 123'tür. Yani buradan çıkaracağımız not nedir? Bölme işleminde, bölünende ve bölende aynı basamakta sıfırlar bulunuyorsa onların hepsi birbirini götürür. Bölünende 4 basamakta da sıfır varsa, bölenin yine aynı yerdeki 4 basamağında sıfır varsa birbirini yine götürür. Sonraki alıştırmamıza geçtik. 4250 bölü 100. Bakıyoruz birler basamağında ikisinde de sıfır var. Buradaki sıfırlar gider. Bakıyoruz bölünenin onlar basamağında sıfır yok. O zaman bunlar tabii ki birbirini götüremeyeceği için geriye kalan 425 bölü 10 rasyonel sayı biçiminde yazabiliriz veya kaydırma yaparız. Neyi kaydırırız? Virgül. Buradaki sıfırdan kaynaklı olarak buraya virgül gelir. Sonuç 42 tam 10'da 5 olur. Bunu ilk videomuzda rasyonel sayılar, ondaklı sayılar olarak vermiştik. Detaylı bir biçimde ileride öğreneceğiz. Şimdilik bu kadarını bilsek yeterli. 3060 bölü 1000. Birler basamağındaki sıfırlar gider. Geriye 306 bölü 100 kalır. Virgülü yazmak istersek eğer, buradaki bir basamaktan dolayı bir virgül, buradaki bir basamaktan dolayı virgül buraya kaydı. Bu taraftaki iptal. Yani 3 tam %6 gelir. 51.000 bölü 100. Birler basamağındaki sıfırlar gider. Onlar basamağındaki sıfırlar gider. Geriye kalan bizim sonucumuz olur. Son iki alıştırmamızda bu kısmı bitirelim. İlk önce işaretlerle başlıyoruz. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Sonra kalan sayıları bölüyoruz. Evet 80'de birler basamağında 0 var. Bölünenin birler basamağında 0 var. Bunlar yine gider. Geriye kalan sayıları bölmek kalır. 48'i 8'e bölersek 8 kere 6 48'i verdiği için 6 olur. Bu işlemin sonucu eksi 6 gelir. İlk önce işaretleri bölelim. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Yani eksi işareti. Yine kısa yoldan bölelim. Birler basamağında 0 olduğu için gider. Bölünenin birler basamağındaki 0 da onunla birlikte gidiyor. Geriye kalan sayıları ise böleriz. Birin içinde 9 yok. 0 kere var. O zaman yanındaki sayıyı aldık. 16'nın içinde 9 kaç kere vardır? 1 kere. 9 kere 1'den 9 gelir. Buradaki 2'yi kullanmamıştık. Haydi onu indirelim artık. 72'nin içinde 9 arıyoruz. 9 kere 8 72 eder. Demek ki bu işlemin sonucu eksi 18'miş. Çarpma işleminde bölme işlemi ile kısa yoldan çarpmak. Nasıl yani? Biz çarpmalarda 10 ile kısa yoldan çarpmayı, 100 ile 1000 ile kısa yoldan çarpmaları vermiştik. Ama bu 5'ler, 50, 125, 25 ne oluyor? Bunlar zihinden yapılabilir aşamalar olacaktır. Bunları klasik yoldan çarpma pratiğini size bırakıyoruz. Biz bölme işlemi biçimindeki yöntemi veriyoruz. Çarpanların birinde 5 sayısını görünce onu 10 bölü 2 biçiminde yazabiliriz. Çünkü onu 2'ye bölersek 5'i verir. Hem de 5 sayısının rasyonel sayı biçiminde yazılışı 10 bölü 2'dir. Yani bunu yazmak doğrudur. Önce işaret çarpımını yapalım. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani eksi işareti gelecektir. Buradaki sayıları çarpmak kalmıştı. Onları da bu biçimde yazarak çarpacağız veya böleceğiz. Öncelik sıramızda soldan sağa doğru çarpma veya bölme vardı. Burada bakıyoruz. Soldan başlıyoruz. 37 var. Ya çarparak 10'a gidiyoruz ya da kesir çizgiden kaynaklı olarak bölerek 2'ye gidiyoruz. İlk önce çarpacak mıyız, bölecek miyiz? Bize öncelik sıramızda çarpma veya bölme dediği için istersek çarpmayı yapabiliriz, istersek bölme işlemini. Öncelikle 37 ile 10'u çarpmak yerine
37 ile 2'yi bölsek. Ama 37 ile 2, 37 2'ye tam bölünemez. Çünkü 2'nin katlarında 37 yoktur. O zaman bu seçeneği eleyelim. İlk önce çarpmayı yapalım. Kısa yoldan çarparız. Birler basamağında 0 olduğu için, 0 çarpmada yutan eleman olduğu için birler basamağında 0 olur. Tamam, bununla işimiz bitti. 37 kere 1 37'dir. Şöyle giderek birinci adımı tamamladık. Geriye kalanlar bölme işlemiyle 2 sayısıdır. O zaman ikinci adımda 370'i 2'ye böleriz. En büyük basamaktan başladık. 3'ün içinde 2 bir kere vardır. 2 kere 1 2 eder. 7 rakamını indirelim. 17'nin içinde 2 8 kere vardır. 0'ı da indirelim. Onun içinde 2 5 kere vardır. O zaman buranın sonucu 185 gelir. Çarpma işlemini bölme işlemiyle yaparak eksi 185'i buluruz. Çarpım eksi 185'tir. 5 çarpımını gördük. Bunu 10 bölü 2 biçiminde yazalım. Önce işaret çarpımını yapalım. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Eksi işareti gelir. Şimdi ise birinci adımı belirliyoruz. Soldan sağa doğru gidince önce çarpma işlemini mi yapalım yoksa 2 ile bölme işlemini mi? 204 2'ye bölünebilen rakamlardan oluşuyor. 2'nin katıdır. O yüzden ilk önce bölme işlemini yapalım. 2'nin içinde 2 bir defa vardır. 2 kere 1 2 eder, çıkarırız. Buradaki sıfırı indiriyoruz. Sıfırın içinde 2 kaç kere vardır? Yoktur. O yüzden 0 yazarız. 2 kere sıfırdan 0 gelir, çıkarırız. Evet, 4'ü de indirelim. 4'ün içinde 2 2 kere vardır. 2 kere 2 4 eder. Tamam, bölme işlemimiz bitti. Şimdi ikinci adıma geçelim. Bölmeden 102 gelmişti. Geriye kalan işlem çarpı 10. Yani ikinci adımda çarpma işlemini yaparız. Bu çarpmayı kısa yoldan yapabiliyorduk. Birler basamağında 0 olduğu için, çarpma işlemindeki yutan eleman olduğu için birler basamağına 0 yazarız. Çarpımda birler basamağına 0 yazdık. Tamam, bununla çarpma işlemi bitti. Geriye 102 ile 1'i çarpmak kaldı. 102 kere 1 102'dir. Çarpımda o zaman 102'yi de yazarız. Yani eksi 204 çarpı 5'in sonucu eksi 1020'dir. 50 ile çarpma yöntemini veriyoruz. 0 ile kısa yoldan çarpmayı biliyoruz. Diğer çarpının sonuna, yani birler basamağına 0 gelecekti. 0'ı yazdık. Aynen buradaki sayıyı yazdık. Buradaki 0 buraya geldi. Neden? 0 çarpma işleminde yutan eleman olduğu için birler basamağında oluyordu. Bunların hepsini yazdık. Geriye kalan çarpı 5'tir değil mi? Onu da yanına yazarız. Çarpı 5. Buradaki çarpı 5 yerine ben 10 bölü 2 yazsam yanlış olur mu? Hayır, olmaz. Yukarıdaki kullandığımız yöntemin aynısı olur. O zaman buraya 5 yerine 10 bölü 2 yazdık. Birinci adımda çarpma veya bölme yapabiliriz. Bakıyoruz burada. Evet, bu sayıyı 2'ye bölebiliriz. İlk önce bölme işlemini yapalım. 1'in içinde 2 yoktur. O zaman yanındaki basamağı da kattık. Onun içinde 2 5 kere vardır. Bu 5'i kullanalım. 5'in içinde 2 kaç kere vardır? 2 kere vardır. Artık bu rakamı indirebiliriz. 17'nin içinde 2 kaç kere vardır? 2 kere 8'in 16 ettiğini biliyoruz. Şimdi buradaki sıfırı indirelim. Onun içinde 2 kaç kere vardır? Onun içinde 2 düşünüyoruz. 2 kere 5 10 ediyordur. O zaman 5 kere vardır. 2 kere 5'ten 10 gelir. Şimdi ise ikinci adıma geçiyoruz. Buradaki bölme işlemini yaptık. Şimdi ise 10 ile çarpacağız. Buradaki bölme işlemi bittiği için şuradan çarpı geliyor. İşaret çarpımından düşmanımın dostu düşmanımdır. 10 ile kısa yoldan çarpmayı yapıyoruz. Çarpanlardan biri 50. Yukarıdaki yöntemi yapabiliriz ama bir farklı yöntem daha verelim. 50 sayısı biliyoruz ki 100 bölü 2'nin eşitidir. Yani 100'ü 2'ye böldüğümüzde 50'yi buluyoruz. O zaman bu rasyonel sayı biçiminde yazalım. İşaret çarpımını yapıyoruz. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani eksi işareti geldi. Şimdi ilk adımda 1054 ile 100'ümü çarpalım. Yoksa 1054'ü kesir çizgisinden kaynaklı 2'ye mi bölelim? Bizim için fark etmiyor çarpma veya bölme. İlk önce bölmeyi yapalım. 2'ye bölelim. Birinci adım 1054'ü 2'ye bölmektir. 1'in içinde 2 yoktur. Onun içinde 2 5 kere vardır. 5'i indirdik. 5'in içinde 2 2 kere vardır. 2 kere 2 4 çıkarırız. Bu basamaktaki rakamı kullanmadık. İndiriyoruz. 14 sayısı geliyor. 14'ün içinde 2'den kaç tane vardır? 7 tane. 2 kere 7'den 14 gelir. Çıkarırız. 0 kalır ve bölme biter. Şuradaki kısımdan eksi 527 gelir. Buradaki kısmı bitirdiysek geriye kalan çarpı 100'ü yanına yazarız.
Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yüzdelik kısa yoldan çarpmayı biliyorduk. Birler ve onlar basamağında sıfırlar olacak. Geri kalan 527 ile 1'i çarpmak olur. 527 kere 1 527 gelir. Çarpım eksi 52.700 olur. Yeni bir alıştırmayla devam ediyoruz. Öncelikle işaret çarpımı yapalım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yanındaki sayı 36'ymış. Çarpı 25. Buradaki artıyı yazmasak olur artık. Çünkü artı istediğinde gizlenebiliyor. Alçak gönüllüydü. Çarpanlardan biri 25 sayısı ise bunu rasyonel sayı biçiminde yazabiliriz. 100'ü 4'e bölerseniz eğer bu işlemi size bırakıyoruz. 25 bölümünü elde ederiz. O zaman 100 bölü 4 biçiminde yazabiliriz bunu. 36 çarpı 25 yerine 100 bölü 4 yazdık. Şimdi bakıyoruz 36 sayısıyla ilk önce 100'ümü çarpalım birinci adımda. Yoksa 36'yı kesir çizgisinden dolayı bölelim mi 4'e. Soldan sağa doğru ister çarpma ister bölme yapabiliriz. İlk önce bölme işlemimizi bitirelim. Daha sonra çarpmayı yaparız. Zaten sonuna 2 tane sıfır koymaktır. Birinci adımda bölmeyi seçtik, yazıyoruz 36 bölü 4. Çarpım tablosundan dolayı 4 kere 9'un 36 ettiğini biliyoruz. İkinci adıma artık geçebiliriz. Buradaki bölme işleminden 9 geldi. Geriye 100 ile çarpmak kaldı. Birler ve onlar basamağında 0 olur. 9 kere 1'den 9 gelir. Yani çarpım 900 olur. Bir diğer alıştırmamıza geçelim. Hadi bu alıştırmanın bölme işlemi yöntemiyle yapılışını yorumlarda yazalım. Çarpanlardan biri 125 sayısı ise bunu bölme işlemi biçiminde yazabiliriz. 1000 sayısını 8'e bölerseniz 125 sonucunu bulursunuz. Bu bölme işlemini size bırakıyoruz. Gerçekten öyle mi kontrol edelim. O zaman 125 sayısı yerine 1000 bölü 8 yazabiliriz. Soldan sağa doğru gidince çarpma veya bölme işlemi var. Öncelikle biz bölme işlemini seçelim. 48 bölü 8. Biliyoruz ki 8 kere 6 48 eder. O yüzden bölüm 6 gelir. Buradaki kısımdan 6 geldi. Geriye kalan çarpı 1000'i yazarız. 1000 ile kısa yoldan çarpmayı biliyoruz. Birler, onlar, yüzler basamağında 0 olur. 6 kere 1'den 6 gelir. 6000 bu işlemin sonucu olur. Haydi bu dersimizi zihnimizde güzelce toparlayalım. Toplama, çarpma işleminin sonucundan işlemdeki sayıları bulmaya gidiyorduk. Bölme işlemi diyorduk. Bölme işlemlerinde çeşitli yöntemler verdik. Temel işlemler tablomuza yazdık. Böylece tam sayılarda temel işlemler bölme işlemiyle birlikte bitmiş oldu. Bölme işlemine en büyük basamaktan başlayarak yaparız. Bölünenin her rakamı bölenin tam katı ise yan yana bölebiliriz. Bu notu işte buradaki uygulamayla birlikte çıkardık. Yan yana bölmede bölenin tam katları varsa yapabiliyoruz hızlıca. Bölme işleminin sağlamasını çarpma işlemiyle yaparız. Çünkü çarpma işleminin tersi gibidir. Peki bölme işlemiyle rasyonel sayı arasında bir ilişki var mıdır? Evet vardır. Bölünen 70 yani pay 70'tir. Bölen yani payda bölendir. Bulduğumuz bölüm ise bu rasyonel sayının eşitidir. Karpuzdan yola çıkarak bölme işleminin terimlerini öğrendik. Burası bölünen, burası bölen, bu kısım bölüm, burası ise kalandır. Kalan her zaman sıfır olmak zorunda değil. Eğer kalan sıfırsa kalansız bölme işlemi Tam bölünebilendir. en büyük basamaktan başlayarak bölüyoruz. Ancak çıkardığımızda her çıkarma işleminde kalan bölenden küçük olmalıdır. Yoksa yanlış yapmışızdır. Sağlamadan yola çıkarak formül çıkardık. Bu da çok önemlidir. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalandır. Bölme işlemindeki önemli notlarımızdan bazıları da buradadır. Sıfırın sıfıra bölümü. Sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir. Bunları örneklerde gördük. Sıfır dışındaki tam sayının örneğin 300 demiştik. Sıfıra bölümü tanımsızdır. Sıfır dışındaki tam sayı yine 300 aldığımızda kendisine böldüğümüzde yine bölümü 1 olacaktır. Sıfır dışındaki tam sayılara bölünür. Bunlardan yola çıkarak söyleyebildik bunu. Daha sonra dedik ki sıfır dışındaki sayıya bölündüğünde her zaman sonuç 0 olur. Çarpma işleminde işlemin özelliklerine bakmıştık. Toplamanın, çıkarmanın, çarpmanın da öyle. Bölmeye gelelim. Bölme işleminde değişme özelliği var mıdır? Hayır, yoktur. Bölme işleminde birleşme özelliği daha önce de bakmıştık. Örneklerle yoktur. Bölme işleminde dağılma özelliği var mıydı? Şimdi bölüneni örnek vermiştik, dağıttığımızda işlemler üzerine dağılamıyordu. Ama bölen işlemler üzerine tam böleni ise dağılabildiği oluyordu. Bölme işlemiyle ilgili kısmı tabloya ekleyelim. Tam sayılarda aynı çarpmada olduğu gibi işaret bölümünün tablosu vardı. Onu da kodlamalı yapmıştık. Çarpmayla aynı kodlamaya sahip. Çarpma işlemindeki yine aynı kodlamayı kullanarak işaret bölümünü yapıyoruz. Bu notu WhatsApp kanalımızda, Pinterest'te bulabilirsiniz. En sonda bölme işlemlerinde çeşitli yöntemler verdik. Daha hızlı, kısa sürede yapabilmek adına. Temenin başlangıcını sağlam attık. Matematik stilimiz yansısın, ışıldayalım. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle.